Karın deşen Jack kimdir? Londra'da Thames Nehri yukarısında Whitechapel bölgesinde 1888 yılında dünyayı etkileyen bir seri cinayet vakasıyla karşılaşılmıştır. Ağustos ve Eylül ayları içerisinde görülen seri katil bu zaman diliminde 5 hayat kadınını öldürmüştür. Bu 5 kadının cesedi kısa sürede İngiltere'de tüm manşetlerde yerini almış ve insanları tedirgin etmiştir. O dönemde birçok polis teşkilatı katili tüm çabalara rağmen yakalayamamıştır. Daha sonraki araştırmalara göre en az 5, en fazla 18 hayat kadınının cesedine rastlanmıştır. Yalnız 5 hayat kadını aynı seri katil tarafından öldürüldüğü onaylanmış ve kesinleşmiştir. Polise yazdığı bir mektupta kendini karın deşen Jack olarak tanıtmıştır. Karın deşen Jack yaklaşık 20 hayat kadınını öldürdüğü düşünülmektedir. Cinayet dosyası cinayetlerden 2 yıl sonra kapanmış fakat bazı bilim adamları ve dedektifler modern teknoloji sayesinde cinayeti kısmen de olsa aydınlatmışlar ve bugüne kadar ellerindeki tek fiziki kanıt kurbanlardan birine ait olduğu söylenen şal ile çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Karındaşıyan Jack lakaplı vahşi seri katil tarihte vahşi cinayetleri ile yerini almıştır. Karındeşen Jack 1888 yılında cinayetlere başlamış olup 1898 yılına kadar cinayetlerini büyük bir titizlikle işlemiştir. Araştırmalara göre Karındeşen Jack lakaplı seri katil, cinayetlerindeki titizliğin anatomi bilgisi olan kişi ve kişiler tarafından yapıldığını tespit edilmiştir. İşlenen korkunç cinayetlerin benzerliği ve farklı yerlerde işlenmesi polisi artık çaresiz bırakmıştır. Karındeşen Jack cinayetlerini vahşice işliyordu. Öncelikli olarak kurbanlarını boğazlayarak etkisiz hale getirip daha sonra kulaklarını kesmektedir. Karındeşen Jack hayat kadınlarına karşı düşmanlığını işlediği cinayetler açıklamaktadır. Kurbanlarında karnı ve cinsel organları deşilmiş, bazı organlar ise alınmıştır. Karındeşen kurbanların karnını deşilmiş ve bacakları açık bir şekilde bırakmaktadır. Yöntemleri vahşice olmasına karşın günümüzde birçok korku filmi Karındeşen Jack lakaplı vahşi seri katilden esinlenmiştir. Başlıca 5 kurban. Aynı dönemde benzer metotlarla öldürülen birçok kişi olmasına rağmen bu listenin Karındeşen Jack'e ait olduğu konusunda birçok uzman hemfikirdir. Mary Ann Nichols, lakabı Polly, 31 Ağustos 1888 Cuma. Annie Chapman, lakabı Dark Annie, 8 Eylül 1888 Cumartesi. Elizabeth Stride, lakabı Longlegs, 30 Eylül 1888 Pazar. Catherine Eddowes, lakabı Mary Ann ve Kate Coward, 30 Eylül 1888 Pazar. Mary Jane Kelly, lakabı Ginger, 9 Kasım 1888. Fakat bu cinayetteki yöntem Karındeşen Jack'e ait olduğu düşünülmemektedir. Birinci kanı Mary Jane Kelly'nin kalbi sökülüp alınmıştı. Halbuki Karındeşen Jack sadece rahim kısmını alırdı. İkinci kanı Jack hiçbir cinayeti kapalı alanda işlememiştir. Mary Jane Kelly cinayeti evinde işlenmişti. Üçüncü kanı ise Jack insan anatomisini çok iyi biliyordu. Bundan önceki 4 cinayetinde organlar ustaca kesilerek çıkartılmıştı. Fakat Mary Jane Kelly cinayetinde amatörce organlar kesilip çıkartılmıştı. Katilin bu cinayetleri neden işlediği bir başka muammadır. Kimi araştırmacılara göre hayat kadınlarından kaptığı frengi onu bu suçları işlemeye yönlendirmiştir. Bundan dolayı kadınlardan nefret eden Jack, o dönemde çaresi bulunmayan hastalığın gittikçe artan etkileri yüzünden deliliğin sınırlarında dolaşan biri haline gelir. Kurbanlarını parçalarken anatomi konusunda gösterdiği ustalık sebebiyle katilin bir doktor ya da kasap olabileceği kimliğiyle ilgili en güçlü deliller arasında yer alır. Karındeşen Jack'in polise yazdığı mektupta adını ilk kez söyler ve mektup şöyle devam eder. Sayın yetkili, kulağıma sürekli polisin beni yakaladığına dair haberler çalınıyor ama beni uzun bir süre daha yakalayamayacaklar.
Çok zeki görünüp doğru iz üzerinde olduklarını söylediklerinde çok gülüyorum. Ben fahişelerin peşindeyim ve yakalanıncaya kadar onları deşmeye devam edeceğim. Son işim çok muhteşemdi. Bayana bağırması için fırsat bile vermedim. Beni şimdi nasıl yakalayabilirler? İşimi seviyorum ve yeniden başlamak istiyorum. Yakında benim komik oyuncularımı yeniden duyacaksınız. Bıçağım sağlam ve keskin. Eğer bir şansım olursa yeniden başlamak istiyorum. İyi şanslar. Tüm samimiyetimle Karın Deşen Jack. Katilin kim olduğuna dair üretilen bazı senaryolar da vardı. Bunlar seri katil olan Karın Deşen Jack'in cinayetlerinin tamamının 2,5 yılda bitirmiş olup halen günümüze kadar etkisini sürdürdüğünden dolayıdır. Polise yazdığı mektuba bakılırsa sosyal statüye sahip olduğu düşünenler çok olmuştur. Bundan yola çıkarak doktor olduğu kanısına varmışlardır. Fakat kesin bir kanıya tam olarak varılmamıştır. Karın Deşen Jack'in kim olduğu ile ilgili gizem sürerken kimliğinin açığa çıkarılması için yapılan çalışmalarda devam eder. Pek çok varsayım ortaya atılır. Bunlardan birkaçı oldukça tuhaftır. Bu şüpheli listesi birçok önemli ve soylu kişiyi de içermektedir. İç organların çıkarılması nedeniyle katilin cerrah ya da kasap olabileceği iddiaları ortaya atılmıştır. Katili görmüş olan bir adam polise şapkalı ve uzun bir palto giyen bir adamdan şüphelendiğini söylemiştir. Katilin kurbanlarının yanına yaklaştığında onların dikkatini çekmediği için o zaman yaşayan insanlar gibi giyindiği ve hareket ettiği düşünülmektedir. Karın Deşen Jack olduğu iddia edilen kişiler Walter Ray Secord, kraliyet üyesinden Prens Albert Victorian Edward, Eddie'ye olan yakınlığıyla bilinen ressam Walter Ray Secord, çağdaş resim sanatının İngiltere'de gelişmesine ön ayak olan kişilerden birisi olarak anılmasına rağmen, resmettiği sadist erkek figürleri eleştirmenlerin şiddet içerikli resim diye adlandırabildikleri ölüm anları, kurbanların yüzündeki ifadeler, öldürme şekli, onun Karın Deşen Jack olduğuna dair söylentilerin çıkmasına neden olur. Patricia Cowner, Karın Deşen Jack'in Metropolitan Polisi'ne gönderdiği mektuplarda 1860-1942 yıllarında yaşamış olan ressam Walter Richard Secret'ın yazdığını bularak bu karmaşık ve vahşi cinayetleri çözmüştür. Cronin Secret'ın tablolarının tüm ayrıntısına kadar büyük bir titizlikle incelemiştir. Bu ressamın eserlerine bakıldığında kurbanlarının korkunç ölümlerini çizdiği net olarak görülmektedir. Ünlü yazar Lewis Carroll'ın Karın Deşen Jack olma ihtimali. Alice Harikalar Diyarında'nın yazılı Carroll'ın ilgili iddiaları ortaya atan ise Richard Wallace'tır. 1996'da kaleme aldığı Jack the Ripper, Light Heather Print adlı kitabında bu iddialara yer verir. Carroll'ın katil olduğunun düşünülmesine yol açan nedenler ise The Nursery Alice ile Sylvia and Bruno çalışmalarının incelenmesiyle ortaya konudur. Cinayetlerin işlendiği sırada yazılan her iki kitabın bazı paragraflarında anagramların yardımıyla incelendiğinde kurbanların detaylı anlatımlarına işaret ettiği görülmektedir. Yoksa Karın Deşen Jack bir kadın mıydı? Bir diğer ilginç varsayım da Avustralyalı bir moleküler tanı ve otopsi uzmanı olan Profesör Ian Findlay'ın ortaya attığıdır. Findlay'e göre Karın Deşen Jack'in bulunamamasının nedeni onun hep erkek olduğunun düşünülmesidir. Ancak erkek olduğu düşünülen katilin aslında bir kadın olduğudur. Aynı iddiayı Scotland Yard dedektifi olan Frank Everett da ileri sürer. Albert'in bundan tam 118 yıl önce katilin Mary Persey adında bir kadın olduğunu savunur. Ancak kimseyi bu cinayetleri işleyenin bir kadın olduğuna inandıramaz. Çünkü bir kadının böyle acımasız cinayetler işleyeceğine kimse ikna olmaz. Dedektif Aberline'in kuşkulandığı Mary Persey sevgilisinin karısını bıçakla öldürdüğü için 1890'da asılır. Bu cinayet Karın Deşen Jack'in işlediği cinayetlerle inanılmaz bir benzerlik gösterir. Profesör Pindlay katile ulaşmak için Seltrog ID adlı bir yöntem kullandığını ve sadece tek bir hücre ya da saç kılı ile DNA profili geliştirdiğini ifade eder. Pindlay, Karın Deşen Jack'in geride bıraktığı ve Londra'daki ulusal arşivde yer alan mektuplardaki kan ve tükürük kalıntılarından yola çıkarak DNA örneklerini inceler
ve katilin bir kadın olabileceği konusunu iddia eder. Satanist karındeşen Jack, Robert Dunson Stephenson. Araştırmacı Ivor Edwards, karındeşinin Robert D. Stephenson adında bir satanist olduğunu düşünür. Hayat kadınlarının öldürüldüğü yerler üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda, cesetlerin bırakıldığı yerler birbirinin orantısından yola çıkarak, Hristiyanlığın ilk kutsal işareti olan iç içe geçmiş iki daire şeklindeki Vesica Piscis'e ulaşır. Edwards'ın hemen hemen 9 yıl süren araştırmaları neticesinde kurbanların öldürüldüğü yerler, cesetlerin duruş biçimi, yüzlerinin kuzey-güney, doğu-batı yönlerine çevrilmiş olmasını, öldürülme alanlarının geometrik şekillerden eşkenar üçgen veya daireye tekabül ettiğini tespit eder. Bunların da kara büyü için oldukça önemli şekiller olduğunu ifade etmektedir. Edwards'a göre katil şeytani bir ritüeli gerçekleştirmektedir ve bu cinayetleri ve Hristiyanlığın sembolünü kirletmek amacıyla işlediğini ifade eder. Kurbanlarının organlarının parçalanması, böbrek, rahim ve kalbinin çıkartılması da kara büyünün bir parçası olarak değerlendirilir. Ve ancak Stephenson gibi usta bir cerrah bu organları beceriyle yerinden çıkartabilirdi. Edwards'ın yazdığı Kara Büyü Ritüelleri adlı kitabında katilin askeri cerrah Robert D. Stephenson olduğu ve cinayetlerle ilgili olarak 2 kez tutuklanmasına rağmen tekrar serbest bırakıldığını da belirtir. Edwards cinayetlerin nedeninin kara büyüyle bağlarken başka varsayımlarına göre bunun siyasi amaçlardan kaynaklanmış olabileceğini de ileri sürer. Aaron Kosminski, İngiliz DNA araştırmacısı Doktor Barry Lauren'ın Catherine Evers'ın kanlı şalı üzerinde yaptığı inceleme sonrasında vardığı sonuç, katilin Polonya kökenli akıl hastası berber Aaron Kosminski olduğu yolundadır. Jerry'nin Mail on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada, vardığım sonuçta şüpheye yer yok şeklinde açıklaması yer bulmuştu. Jacob Levy, 21. yüzyılın modern profil uzmanlarına göre katil zanlısı olabilme ihtimali en yüksek aday, Yahudi tüccar Jacob Levy'dir. Jacob Levy cinayetlerin işlendiği bölgede kasaplık yapmaktadır. İlk cinayeti bir hastane önünde işlenmiştir. Hastane frengi hastalarını tedavi amaçlı bulunmaktadır. Levy tedavi amaçlı gittiği hastaneden düş kırıklığıyla çıktığı ve o anki nefret ile cinayetleri işlemiş olabildiği düşünülmektedir. Levy son cinayetinden 2 yıl sonra da ölmüştür. Ölüm raporunda frengi yazıyordur. O dönem soruşturmalarında listede olup ilgisiz davranılarak sorgulanmamıştır. Karısı işlerin kötüye gittiğini ve hayaller gördüğünü söylemiştir. Birinci cinayet Mary Ann Nichols frengi olabileceğini göstermektedir. Üçüncü cinayet Elizabeth Stride Yahudi toplantısının önünde işlenmiş bir cinayettir. Ve cinayetten sonra Yahudi destekçisi bir yazı bulunmuştur. Yazının yanında Stride'in kanlı önlüğü de vardır. Seri katiller kendi bölgelerinin çevrelerinde cinayetleri işlerler. Levy'nin kasap dükkanının önünde olduğu gibi. Günümüzde Doğu Londra'da meşhur katilin cinayetlerin işlendiği yerler, turist ziyaretlerine açılmış ve cinayetler roman ve filmlere konu. 150 kişiyi öldüren dünyanın en yaşlı seri katili Baba Anushka. Masum insanları acımasız şekilde katleden seri katiller tarihin her döneminde vardı. Fakat bu katillerden bazıları en gaddar suçluları bile korkutacak denli tehlikeliydi. İşte Banat cadısı, Vladimir cadısı ve daha yaygın adıyla Baba Anushka adıyla bilinen Anna Di Pistonja da bu tehlikeli seri katillerden biriydi. Çünkü Baba Anushka bir seri katil profilinden olabildiğince uzak bir insandı. Her şeyden önce onlarca insanı öldürdüğünde tam 90 yaşındaydı. Üstelik ömrünün çoğunu hasta insanları tedavi eden bir şifacı olarak geçirmişti. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında en az 50 kişiyi ve muhtemelen en doğru tahmin olarak 150 kişiyi zehirlemiş bir kadındı. Anushka'nın gençliği hakkında pek bir şey bilinmiyor. Çünkü kayıtlar eksik. Bazı kaynaklara göre 1838'de Romanya'da zengin bir muhitte dünyaya gelmiş ve 1849'da Avusturya İmparatorluğu'nun Banat askeri sınıf bölgesindeki Vladimirova'ça taşınmıştı.
Ancak 1836'da doğduğunu iddia etmiş, Pankevo'da özel okula gitmiş, zengin ailelerin çocukları ile birlikte yaşamış ve daha sonra da babasının evinde hayatını sürdürmüştü. Hayvancılıkla uğraşan varlıklı bir ailede yaşamını gözlerine açan Ana de Pistonja, 1846 yılında Sırbistan'daki Vladimirovac isimli yerleşim bölgesine taşındı. Vladimirovac bölgesinde iyi bir eğitim alma fırsatı yakaladı. Henüz 20 yaşındayken tanıştığı Avusturyalı bir subay, genç kadının yaşamını bütünüyle değiştirecekti. Aşık olduğu Avusturyalı subayla evlense de kısa bir süre sonra ihanete uğradı. İddialara göre bu sarsıcı ihanet, genç kadının tüm insanlara karşı büyük bir nefret duymasına sebep oldu. Onu baba Anuşka'ya dönüştürecek ve dünyanın en yaşlı seri katili haline getirecek süreç de yine bu ihanetle başlamıştı. Bundan sonra inzivaya çekilmiş, tıp ve kimyaya ilgi göstermeye başlamıştı. 5 dil biliyordu. Kocası ondan daha yaşlı olduğu için 20 yıllık süren evliliklerinden sonra öldü. Kocasının ölümünden sonra Anuşka kimya çalışmalarına devam etti. Buna karşın baba Anuşka yaşamının ilerleyen dönemlerinde bir evlilik daha yaptı. Zengin bir toprak sahibiyle evlenmişti. Bu evlilikten 11 çocuk dünyaya getirdi. Ne var ki genç kadının çocuklarından yalnızca bir tanesi hayatta kaldı. Üst üste yaşadığı kayıplar baba Anuşka'nın yaşamında belirleyici bir rol oynayacaktı. Zeki bir kadın olan baba Anuşka, gençlik yıllarından itibaren kimya ile ilgilendi. Aldığı iyi eğitim sayesinde bu alanda kendini geliştirme imkanı yakalayan Anuşka, özellikle çocuklarının ölümünden sonra kimya çalışmalarına ağırlık verdi. En mahir olduğu alan ise bitkilerden ilaçlar üretmekti. Anuşka kocası öldükten sonra evinin bir kanadında laboratuvarını kurmuş ve 19. yüzyılın sonlarında şifacı ve bitki uzmanı olarak ün kazanmıştı. Sağlık sorunları için yardım arayan çiftçi eşleri arasında popüler olmuş ve rahat yaşamasını sağlayan saygın bir gelir elde etmişti. Hazırladığı ilaçlar, merhemler ve kremler baba Anuşka'nın yaşadığı bölgede sevilen bir şifacı olarak anılmasına neden olmuştu. Üstelik son derece yardımsever bir insandı. Görünürde ömrünün bu yaşlılık dönemlerini insanları iyileştirmeye adayan iyi kalpli bir büyükanne haline gelmişti. Ancak kimya alanındaki üstün yeteneği bu sevecen kadında yepyeni bir kariyer fırsatı yaratacaktı. Baba Anuşka olarak anılmaya başlayan kadın suç kariyerine askere gitmek istemeyen gençlere zehir hazırlayarak başladı. Askere gitmek istemeyenleri bir süre boyunca hasta edecek ancak öldürmeyecek şekilde hazırladığı karışımlar kısa sürede baba Anuşka'nın karanlık taraflarının ortaya çıkmasına neden oldu. Böylece bu basit zehirlerin yerini aşk iksirleri aldı. Anuşka'nın aşk iksiri küçük miktarda arsenik ve tespit edilmesi zor olan bazı bitki toksiklerini içeriyordu. Anuşka bir evlilik sorunu anlatıldığında müşterisine bu sorun ne kadar ağır diye sorduğunda bu kurbanın vücut kütlesi nedir anlamına gelip daha sonra gereken dozu hesaplayabilmesi için sorulmuş bir soruydu. Anuşka'nın kurbanları genellikle erkekler olup hepsi genelde genç ve sağlıklıydı. Baba Anuşka'nın hazırladığı aşk iksirleri kötü kalpli eşlerden kurtulmak isteyen kadınların son çaresiydi. Yine de bu öldürücü zehirler kısa sürede büyük bir popülerlik kazandı. Anuşka işlerini o kadar büyütmüştü ki 1920'lerde Anuşka'nın kendi satış temsilcisi bile vardı. Bu kişinin işi de potansiyel müşterileri bulmak ve onları Anuşka'nın evine götürmekti. Görevli kadın mahalle arasında dedikodu kovalayan teyze gibi kimin ne sorunu var tespit edip onları Anuşka'ya yönlendiriyordu. Öyle ki Anuşka'nın sihirli suyunun fiyatı o sıralar 2.000 ila 10.000 Yugoslav dinarı arasında dalgalanmıştı. Gençlik yıllarında uğradığı bir ihanet nedeniyle insanlara, özellikle de erkeklere karşı büyük bir nefret duyan baba Anuşka, yıllar içerisinde 150 insanı öldürdü. Elbette cinayetleri işleyen kendisi değildi. Ancak
eşlerini öldürmek için kendisine başvuran kadınları hiçbir zaman geri çevirmemişti. Her kariyerin bir düşüşü olduğu gibi Anuşka'nın da düşüşü, düzenli müşterilerinden biri olan ve daha önce kocasını Anuşka'nın aşk iksirlerinden birisiyle öldüren ve ondan sık sık bitkisel ilaçlar satın alan Stana Momirov adındaki bir kadın sayesinde olmuştu. Bu kadın yeniden evlendiğinde ve yeni kocasının zengin bir akrabası da benzer koşullarda öldüğünde haliyle Anuşka şüpheli olarak götürülüp tutuklanıp sorgulanmıştı. Bu da Anuşka'yı iki cinayetle ilişkilendirmişti. Yaklaşık bir yıl sonra Anuşka bir kadına kocasının babasını öldürmesi için bir iksir sattıktan sonra ikinci bir ölüm meydana gelmiş. Adamın 16 yaşındaki torununu zehir vermek için kandırdıktan sonra adam hastalanıp ölmüştü. Yaklaşık 18 ay sonra Anuşka iki cinayete karışan diğer 6 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Diğer sanıklar iksirlerin zehirli olduğunu asla bilmediklerini ve ölümlerin Anuşka'nın doğaüstü güçlerinden kaynaklandığına iddia ederek suçu ona atmışlardı. 150 insanın ölümüne doğrudan sorumluluğu bulunan baba Anuşka 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu zaten 90 yaşında olan bir kadın için korkutucu bir ceza değildi. Üstelik yaşlılık sebebiyle yalnızca 8 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edildi ve evine döndü. Dünyanın en yaşlı seri katili baba Anuşka yaşamının son yıllarını kendi evinde huzur içerisinde geçirdi. Tahliye olduktan 2 yıl sonra 100 yaşındayken hayatını kaybetti. ...200 kişinin ve Amerika'nın ilk seri katili Henry Howard Holmes. Herman Webster Mugget, daha çok Doktor Henry Howard Holmes lakabıyla bilinen, kayıtlara geçmiş ilk Amerikalı seri katildir. 1893 Chicago Dünya Fuarı zamanında Chicago'da zihninde kurduğu cinayetleri işlemek için özel tasarladığı bir otel açmıştır. Dördü kesinleşen, itiraf ettiği 27 cinayet olmasına rağmen öldürdüğü insan sayısı 200 civarındadır. Bilinmeyen sayıda pek çok kurbanını Dünya Fuarı Oteli'nden birkaç kilometre uzaklıkta bulunan 1893 Chicago Dünya Fuarı'ndan almıştır. Holmes'un cinayetleri o dönemin en çok konuşulan konularından biri oldu ve William Randolph Hearst'ın gazetelerinde dizi halinde yayınlandı. 2003 yılında Eric Larson bu cinayetleri konu alan The Devil in the White City, Murder, Magic and Madness at the Fair That Changing America isimli çok satanlar listesine giren bir kitap yazdı. Holmes'un hikayesi öncesinde de David Frank'ın The Torture Doctor, Harriet Schreidner'ın The Priest, The Shocking the True Story of America's First Serial Killer ve Herbert Asbury'nin The Monster of 63rd Street of Game of the Peril and Informal History of the Chicago Underworld isimli eserlerinde işlendi. Mugget, New Hampshire'da doğdu. Anne ve babası o bölgede yerleşen ilk Avrupalı yerleşimcilerdendi. 2007 yapımı Amerikan televizyon programı Most Evil'daki profiline göre Holmes'un babası şiddete meyilli bir alkolik ve annesi ise Holmes'a İncil okuyan dindar bir metodistti. Çocukken mahalle doktorundan korktuğunu keşfeden sınıf arkadaşları onu insan iskeletine dokunmaya ve incelemeye zorlarlar. Arkadaşlarının onu korkutmak için iskelete dokunmaya zorlaması kısa bir süre sonra onun ölüme merak sarmasına sebep olur. 4 Temmuz 1878'de Holmes Alton'da Clara Loring ile evlenir ve 3 Şubat 1880'de Loudoun'da erkek çocukları Robert Loving Mugget dünyaya gelir. Mugget, Temmuz 1884'te sınavlarını geçerek Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olur. Okula kayıtlı bir öğrenciyken laboratuvardan cesetler çalar, çaldığı bu cesetlerin biçimini bozar
ve bunların kaza eseri öldüklerini söyleyerek sigortadan para toplar. İlaç endüstrisinde kariyerini ilerletmek için Chicago'ya taşınır. Ayrıca pek çok karanlık iş, emlakçılık ve promosyon işleri yapar. Clara ile evliyken Mitra Belknap isimli başka bir kadınla 28 Ocak 1887'de Minnesota'da evlenir ve 4 Temmuz 1889'da Illinois'te Lassie Theodore Holmes adında bir kız çocukları dünyaya gelir. Holmes, Mitra ve Lucy ile Wilmettle'da yaşar ve işleri nedeniyle zamanının çoğunu Chicago'da geçirir. Mitra ile evlendikten sonra Clara'ya boşanma davası açar ama dava hiçbir zaman sonuçlanmaz. Hem Mitra hem de Clara ile hala evliyken 9 Ocak 1894'te Denver'da eski çalışanlarından birinin eşi olan Julia Smythe ile evlenir. Julia daha sonra Holmes'un kurbanlarından biri olacaktır. 1886 yazında Chicago'dayken Holmes, Lakewood'daki Dr. E.S. Halton'un eczanesine gelir. Halton kansere yakalandığından eczaneyi karısı yönetmektedir. Kocasının kanser üzüntüsüne gark olmuş Bayan Halton, bir yandan da eczaneyi işletmekte güçlük çektiğinden Holmes'a iş verir. Holmes kısa süre sonra iyi bir çalışan olduğunu ispatlar. Halton kanserden ölür ve Holmes cazibe ve ikna gücünü dul kalmış Bayan Halton üzerinde kullanır. Kısa süre sonra Bayan Halton'ın eczaneyi kendisine satmasına ikna eder. Yapılan anlaşmaya göre Bayan Halton, eczanenin üst katındaki apartman dairesinde kalmaya devam edecektir. Holmes'un teklifi bu yaşlı kadına sanki Tanrı tarafından gönderilen bir fırsattır ve Halton bunu kabul eder. Holmes, eczanenin eşyalarını ve stoklarını rehin bırakarak kazandığı parayla eczaneyi satın alır. Kısa bir süre sonra Bayan Halton esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur. Holmes insanlara onun Kaliforniya'daki akrabalarına ziyarete gittiğini söyler. İnsanlar Bayan Halton'ın ne zaman döneceğini sormaya başladıklarında ise onun Kaliforniya'yı çok sevdiğini ve orada yaşamaya karar verdiğini söyler. Holmes daha sonra eczanenin karşısında burayı kuracağı ve çevredekilerin kale diyeceği 3 katlı binayı inşa edeceği yeri satın alır. Bu bina 1893 yılında Dünya Fuarı ziyaretçilerinin kullanması için bir otel olarak açılır. Kalenin en alt katı Holmes'un eczanesi ve diğer mağazalar için kullanılır. Diğer üst katlarda ise kişisel ofisinin yanı sıra antreleri tuğla duvarlara açılan 100'den fazla penceresiz oda ile dolu bir labirent, tuhaf şekilli koridorlar, hiçbir yere çıkmayan merdivenler, sadece dışarıdan açılabilen kapılar ve diğer bir takım ilginç dolambaçlı yapılar vardır. Holmes, inşa esnasında sürekli inşaat ustalarını değiştirir ki sadece kendisi kalenin tasarımını tam olarak bilsin. Yapının inşası esnasında Holmes, geçmişinde yasaları çiğnemiş Benjamin Pitezel isimli bir marangoz ile tanışır. Holmes bu marangozu daha sonra cinayetlerinde bir alet olarak kullanır. Bölge savcısı dava sırasında bu marangozu Holmes'un oyuncağı, yaratığı şeklinde tanımlar. Otelin tamamlanmasından sonra Holmes, kurbanlarını daha çok kadın çalışanları, sevgilileri ve otel misafirleri arasından seçer. Onları işkence eder ve öldürür. Bazılarını ses geçirmeyen ve gaz borularıyla donatılmış odalara kilitler ve böylelikle onları istediği zaman oksijensiz bırakabilir. Bazılarını ofisinin hemen yanındaki ses geçirmeyen devasa kasa odasına kilitler ve orada havasızlıktan ölmelerini sağlar. Kurbanların bedenleri gizli bir oluktan bodrum katına düşer. Cesetler burada titizlikle parçalanır, etleri kemiklerinden ayrılır, el yapımı iskeletler yapılır ve daha sonra bu iskeletler tıp okullarına satılırdı. Holmes ayrıca bazı cesetleri yakar veya onları kireç kuyusuna dökerek yok ederdi. Holmes burada 2 büyük fırın ile birlikte asit kuyuları, farklı zehir şişeleri ve esnetme raflarına sahipti. Tıp okulundan edindiği bağlantılar sayesinde iskeletleri ve organları kolaylıkla satmaktaydı. Dünya fuarını takiben kredi ödemelerinin yaklaşması ve ekonominin düşüşüyle Holmes, Chicago'yu terk eder. İçlerinden birine evlilik sözü verdiği, kendilerine demiryolu miras kalan ve her ikisini de daha sonra öldüreceği 2 kız kardeşin bulunduğu Teksas'a gider.
Orada Chicago'daki gibi başka bir kale kurmayı planlar. Ama Teksas'ta yasaları daha katı bulur ve kısa bir süre sonra bu fikrinden vazgeçer. Amerika içinde ve Kanada'da gezintilerine devam eder ve bu geziler sırasında öldürmeye de devam eder. Bu dönemde öldürdüğü kesinleşen kurbanları uzun süre birlikte çalıştığı marangoz Benjamin Pitzel ve Pitzel'ın 3 çocuğu Alice, engelli Neil ve Howard'tır. Temmuz 1894'te Holmes, at satışıyla ilgili bir dolandırıcılıktan dolayı ilk kez tutuklanır ve gözaltında tutulur. Hemen kefaletle serbest bırakılır ama hapiste tutulduğu sürede 25 yıl hapis cezasına çarptırılan tren soyguncusu Marion Hackett ile diyaloğa girer. Holmes, sigorta şirketini dolandırıp $10.000 kazanmak için öldüğüne dair bir plan hazırlama fikri edinir. Holmes, Hackett'a kendisine güvenilir bir avukat önermesi için de $500 komisyon sözü verir. Hackett, onu kamu avukatı Jephthah Howe'a yönlendirir. Jephthah Howe, Holmes'un bu planını çok zekice bulur. Holmes'un sahte ölümü sigorta şirketini kuşkulandırır ve sigorta şirketi parayı ödemeyi reddeder. Holmes bu iddiasını çok ileri götürmez ve onun yerine marangoz Benjamin Pitzel üzerine benzer planlar yapmaya başlar. Pitzel bu planı kabul eder. Plana göre Pitzel sigorta şirketine ölmüş gibi rapor edilecektir ve böylece karısı $10.000 elde edecektir. Daha sonra bu elde edilen para Pitzel, Holmes ve avukat arasında paylaştırılacaktır. Plana göre Pitzel, Philadelphia'da kendisini B.P. Perry adı altında yatırımcı gibi gösterecek ve daha sonra bir laboratuvar patlamasında vücudu tamamen parçalanarak ölecektir. Holmes ise Pitzel gibi göstermek üzere bir kadavra bulacaktır. Fakat Holmes, Pitzel'ı gerçekten öldürür. Daha sonra hazırlanan adli raporlar Pitzel'ın vücudunda intihar süsü vermek için kullanılmış kloroform bulunur. Holmes, Pitzel'ın gerçek cesedini kullanarak sigorta şirketinden para alma işine koyulur. Pitzel'ın karısını 5 çocuğundan 3'ünü kendi velayetine vermesi için manipüle eder. Bayan Pitzel'ın en büyük kızı ile küçük bebeği kendisinde kalır ve diğer 3 çocuğun velayetini Holmes üstlenir. 3 çocukla birlikte Amerika'nın kuzeyine ve daha sonra Kanada'ya seyahat eder. Bu esnada Bayan Pitzel'a sürekli kocasının gerçekten ölmediğini ve Güney Amerika'da saklandığı yönünde yalanlar söyler. Philadelphia dedektiflerinden Frank P. Geyer, Holmes'u takibe alır ve Pitzel'ın 2 kızının çürümüş cesetlerini Toronto'da bir bodrum katında bulur. 1894'te Holmes'un hapishanede kendisine komisyon ödeme sözü verdiği fakat unuttuğu Marion Hackett polise Holmes hakkında bilgi verir. Holmes'un cinayet şöleni Boston'da 17 Kasım 1894'te Pinkertonlar tarafından yakalanmasıyla sona erer. Holmes başta sadece at satışı dolandırıcılığından tutulur. Chicago'daki kalenin bekçisi polisi, kalenin üst katlarını temizlemeye hiç izni olmadığı yönünde bilgilendirilince polis, Holmes'un kalede öldürdüğü insanları ve tekniklerini keşfeder. 19 Ağustos 1895'te esrarengiz bir yangın neticesinde bina yanar. Holmes'un öldürdüğü insan sayısı 20 ile 100 arasında, hatta 200 civarında kabul edilir. Bu tahminler o dönemde Holmes'un komşularının rapor ettiği otele giren fakat bir daha çıkmayan genç kadın sayısı ve kaybolan insan sayısı üzerinden yapılır. Rakamlardaki bu çelişki o dönem Dünya Fuarı'nı ziyaret etmek için şehir dışından Chicago'ya gelen fakat bir daha kendilerinden haber alınamayan insan sayısının fazla oluşundan dolayıdır. Kesinleşmiş sayı ise 27'dir. Holmes'un kurbanlarını daha çok sarışın kadınlar oluşturmaktadır. Fakat içerisinde çocukların da bulunduğu pek çok kurban vardır. Holmes, Philadelphia'da hapisteyken Chicago polisi de o şehirde işlediği cinayetleri araştırmaya başlar. Philadelphia polisi, marangoz Pitzel ve 3 çocuğun akıbetini araştırır. Philadelphia dedektiflerinden Frank Geyer bu çocukları bulmak için görevlendirilir. Dedektifin çocukların cesedini bulabilmek için kalede yaptığı aramalar halk tarafından ilgiyle takip edilir. Çocukların kalıntılarının bulunuşu ile Holmes'un kaderi tayin edilmiş olur. Holmes hakkında Pitzel ve çocukları öldürmekten, aynı zamanda Chicago, Indianapolis ve Toronto'da
30 civarında cinayet işlemekten dava açılır. Holmes'e cinayetleri anlatması için önerilen en büyük gazetelerden Hearst tarafından $7.500 para ödenir. Hayatı hakkında çelişki ifadelerde bulunur, masum olduğunu ve şeytan tarafından kullanıldığını iddia eder. Çelişkili ifadelerinden dolayı söylediklerinin doğru olup olmadığını teyit etmek araştırmacıları zor durumda bırakır. 7 Mayıs 1896'da Holmes, Maya Mansion hapishanesinde asılarak idam edilir. Holmes ölünceye kadar sakin ve yumuşak başlı davranmaya devam eder. Çok az korku ve depresyon belirtisi gösterir. Holmes'un boynu hemen kırılmaz. Aksine idam sehpasına ittikten sonra çok yavaş bir şekilde 20 dakikada ölür. Polisi Holmes hakkında bilgilendiren Marion Hadgapit affedilir ve serbest kalır. Daha sonra 1990 yılında Chicago'da bir soygun sırasında polis tarafından öldürülür. 7 Mart 1914'te kalenin eski bakıcısı Pat Quinlan'ın da ölümüyle Chicago'da Tribune, Holmes'un kalesinin gizemleri açıklamasız kalacak şekilde haber yapılır. Quinlan ilaç içerek intihar eder. Quinlan'ın akrabaları kendisinin intihar etmeden önce uzun bir süre uyumadığını ve hayaletler tarafından kovalandığını iddia eder. Kanalımıza destek için abone olmayı ve aynı zamanda bildirim sesini açmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'da 450.000 kişilik kapatılan sayfamız yerine yeni bir Instagram sayfası açtık. Gizemler ve Bilinmeyenler 3 olarak devam ediyoruz. Orada da kanalımıza destek vermek için takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.